Herkese merhaba, hoş geldiniz. Almanya ABC'si devam ediyor. Ben Cumhur Eşin. Yaklaşık 14 seneden beri Almanya'da yaşıyorum ve Almanya'daki birikimlerimi, kültür anlamdaki birikimlerimi sizlerle, buraya sonradan gelenlerle, belki burada doğup büyüyenlerle ve meraklı olanlarla paylaşmaya çalışıyorum. Umarım bugünkü videoda sizin için çok faydalı ve bilgilendirici olur diyorum. Bugün konumuz kültürel özelliklerden, Almanya'nın alışkanlıklarından bir tanesi olan sessiz saatler ve bunun kültürdeki yeriyle alakalı. Daha önce benim sessiz saatlerle ilgili bir videom olmuştu. O video da ilgi gördü. Biliyorsunuz sessiz saatlerin Almanya'da çok önemi var. Saat bilincinin çok önemi var. Saat farkındalığının çok büyük önemi var Almanya'daki güncel veya günlük yaşamda diyelim. İnsanlar bunun farkında. Çok fazla saate bakarak yaşıyorlar. Ve bunun sonucunda da kendilerini ayarlıyorlar. Devamlı bir kendine ayar verme durumu var saate bağlı olarak. Bu bilinç gerçekten birçok ülkeye göre çok yukarıda. Dünyada birinci seviyede midir bilmiyorum ama herhalde zirveye oynar Almanya bu konuda diye düşünüyorum. Hemen ufak bir hatırlatma yapalım. Bu sessiz saatlerle ilgili videomda özellikle akşam saat 10'dan itibaren sabah 6'ya kadar olan dönemde çok hassasiyet gösterilmesi gerektiğinden bahsetmiştim. Bu halen geçerli. Bunda herhangi bir değişiklik yok. Onun dışında biliyorsunuz öğle saatlerinde özellikle bu bir önceki videomda bilgi olarak yoktu. Onu da buraya ilave etmekte fayda var bence. Öğle saatlerinde öğle arası veya öğle molası diye bir ayrıntı var Almanya'da. Bu bazı veya birçok diyebiliriz. Apartman veya bina tüzüklerine de girmiş vaziyette. Öğle arasında herhangi bir şekilde tamirat, ses çıkarma yapması beklenmez. Yüksek sesle müzik dinlenmesi beklenmez. İnsanlar burada genelde sessizliğe, sakinliğe ihtiyaç duyarlar. Ve bunun zıttını yaptığınızda da gerçekten uyarıyla veya ihtarla karşılaşabilirsiniz. Apartman yönetiminden roman uzunluğunda yazılar görebilirsiniz diye düşünüyorum. Bu öğle arasının saatlerine dikkat etmeniz lazım. Her yerde bu aynı olmayabilir. Belki eyaletler arasında farklar vardır. Bunlara dikkat edin. Apartmanda bir yere taşındığınız zaman mutlaka o tüzükleri okuyun. Öğle molası, öğle arası saatleri mutlaka orada yazılmıştır. O saatlerde sessizliğe dikkat edin. Onun dışında tabii pazar günlerinin genellikle zaten sessiz geçtiğini veya neredeyse tamamen sessiz geçtiğini söylememe gerek bile yok. Ancak bugün başka bir ayrıntıdan da bahsetmek istiyorum. Benim Almanya'daki yaşamım bayağı bir uzun süre olmasına rağmen geçen hafta sonu bir olayla karşılaştım. Ve farklı bir ayrıntı öğrendim. Ben bilmiyorsam muhtemelen kimse bilmiyordur. Tabii bunu bilinçli olarak söylüyorum. Herhangi bir böbürlenme olarak söylemiyorum. Çünkü çok fazla kültürel ayrıntıya girmeye çalışıyorum Almanya'da. Bunu bilmenizde fayda olabilir. Şimdi hafta sonuydu. Bir pazar günüydü. Geçen pazar. Biz evimizde bir misafirle birlikte, bir Alman misafir. Sabah kalkacağız. Yani aslında bir kısmımız kalkmış. Misafirlerimiz de var ayrıca. Uyandık. Bir kısmımız hala odasında. Ve bir anda kapı çaldı. Alman misafirimiz uyanmıştı Ee, ve enteresan bir tepki verdi kapının çalmasından sonra. Aşağıda başka bir komşumuz, o da Alman, aşağıdan kapımızı çaldı ve park edilen araba ile ilgili, yani benim arabamı park ettiğim yerle ilgili bir yorum yaptı. O park etme detayına çok fazla girmek istemiyorum ama her halükarda çok acil bir durum yoktu ortada. Yani bu aciliyet konusuna sonradan ayrıca geleceğim. Şimdi burada takılmamız gereken konu ne? Alman misafirimiz kalkmasıyla birlikte zaten o anda saate bakmış. Ee, Evin kapısının veya zilinin çalınma saati pazar günü e, 9'a çeyrek kalaydı. Dikkatinizi çekiyorum, 9'a çeyrek kala. Ve Alman misafirimizin ilk verdiği tepki bu kesinlikle yapılamaz dedi.
Ben de şaşırdım. Yapılamayacak olan ne dedim. Pazar günü saat 10'dan evvel eğer acil bir durum yoksa kapı çalınmaz dedi. Şimdi bu bilgi bende yok. Artık var. İlave etti bilgi olarak. Bu hem resmi tatillerde geçerlidir hem de pazar günleri geçerlidir. Saat 10'dan evvel acil bir durum olmadığı sürece kapı çalınmaz, insanlar kesinlikle rahatsız edilmez dedi. Şimdi bu bilgiyi ben bu şekilde öğrenmiş oldum. Bu bilginin üzerine de farklı bir bilgi daha söyledi. Onu da iletti. Şimdi mesela hafta işleri veya hafta sonları da olabilir. Siz birini arayacaksınız. Yani telefonlaşacaksınız. Kiminle ne zaman telefonlaşılır? Bununla ilgili de bir takribi bilgi verdi kültürel. Pek bir yerde yazılı olarak bulamayacağınız şekilde. Dedi ki hafta içi hafta sonu çok fark etmese de cep telefonlarıyla bu konu birazcık daha farklı bir noktaya gelmiş olsa da çünkü mesajlaşma durumuyla iş biraz daha esneklik kazanmış durumda ama aramadan bahsedelim. Yani çaldırarak birini aramaktan bahsedelim veya ev numarasını çaldırmaktan bahsedelim. Şöyle bir söz vardır Almanya'da dedi. Akşam saatlerinden bahsediyor. Saat 9'dan sonra sadece çok yakın arkadaşlar arar dedi. O da muhtemelen 9 ile 10 arasında. Ondan sonra muhtemelen kimse aranmıyor diye düşünüyorum. Çünkü o zaten kültürel bir kod olarak hazırda vardı. Yani akşam saatlerinde 9 ile 10 arası ancak çok iyi arkadaşlar arıyor. Ondan sonra da aranmıyor diye düşünebilirsiniz. Eğer herhangi bir şekilde bir yakınlık yoksa, yakın arkadaşınız değilse akşam 9'dan sonra kimseyi aramayın, telefonlarını çaldırmamaya çalışın diyorum. Bu böyle bir tamamlayıcı video oldu. Çok fazla uzatmaya gerek yok bence. Ama gene de önemli bilgiler içerdiği için zamansal mevzularda size faydalı olacağını düşünüyorum. Eğer konuyla ilgili sorularınız varsa mutlaka yorumların içine yazın. Onun dışında yine beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı da unutmayın diyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın diyorum.